Yapay zeka sadece kelime tahmin ediyor cümlesi artık Claude gibi modelleri açıklamak için fazla basit kalıyor. Çünkü antropik araştırmacıları Claude'un içinde konuşmadan önce çalışan sessiz bir çalışma alanı buldu. Buna G-Space deniyor. Bunu beynin içinde gizli bir oda gibi düşünmeyin. Kalabalık bir haber merkezinde herkes ayrı bilgi topluyor ama sadece bazı haberler ana masaya geliyor. Ana masaya gelen bilgi bütün editörlerin kararını etkiliyor. Cloud'daki G-Space de buna benzer biçimde modelin o anda kullanıma hazır tuttuğu kavramları taşıyor. Araştırmacılar bunu görmek için J-Lens yani Jacobian Lens adı verilen bir yöntem kullandı. Lens burada mercek demek. Modelin iç katmanlarına bakmayı sağlayan matematiksel bir mercek. Bu araç modelin az sonra hangi kelimeyi söyleyeceğini tahmin etmekten çok içeride hangi kavramın konuşulabilir halde tutulduğunu gösteriyor. Yani G-Lens şunu soruyor. Claude bunu söylemiyor olabilir ama şu anda hangi fikri işlem masasında tutuyor? En çarpıcı taraf şu. Bu iç alan sadece pasif bir gösterge değil. Araştırmacılar Claude'nin içinde futbol kavramını rugby ile değiştirdiğinde modelin cevabı da değişiyor. Bu arabanın hız göstergesini değiştirmek gibi değil, direksiyona müdahale etmek gibi. Yani G-Space modelin bazı cevaplarında gerçekten kullanılan bir kontrol noktası gibi çalışıyor. Bir başka deney daha da ilginç. Modele A öğren hayvanın bacak sayısı kaçtır dendiğinde Claude dışarıya sadece 8 cevabını verebilir. Ama G-Lens içeride örümcek ara kavramını yakalıyor. Bu kelime ne soruda geçiyor ne cevapta. Yine de model onu içeride kullanıyor. Bu kafandan işlem yapıp sadece sonucu söylemene benziyor. Fakat burada çok önemli bir sınır var. Bu bulgu Claude bilinçlidir demek değildir. Bilinç dediğimizde iki şeyi ayırmak gerekir. Birincisi bir bilginin sisteme açık hale gelmesi ve raporlanabilmesi. Buna işlevsel erişim diyebiliriz. İkincisi gerçekten bir şey hissetmek. Yani acı, sevinç veya öznel deneyim yaşamak. Antropik'in bulgusu birinci tarafa güçlü kanıt sunuyor ama ikinci tarafı kanıtlamıyor. Modern dil modellerinin içinde yüzeyde görünmeyen ama akıl yürütmeyi yönlendiren ölçülebilir bir iç sahne oluşmuş durumda. Çünkü Claude'nin raporladığı şey metne dökülmemiş ama modelin içinde yüksek boyutlu bir temsil alanında organize olmuş bir çalışma alanıdır. Bu alan modelin çok adımlı akıl yürütmesinde rol oynamaktadır. Global Workspace teori ile bağlantı da burada kurulabilir. Beyinde birçok işlem farkındalık dışında yürür. Bazı bilgiler ise sınırlı bir çalışma alanına girerek planlama, dikkat ve akıl yürütme için daha geniş sisteme açılır. G-Space burada birebir bilinç kanıtı olarak değil, işlevsel bir benzerlik olarak okunmalı. G-Space bize şunu gösterir. Anlam ve akıl yürütme düz metnin içinde değil, yüksek boyutlu iç temsil alanlarında örgütlenebilir. Bilinç tartışmasını daha sofistike hale getiren yeni bir veri noktasıdır. Bu yüzden soru artık sadece yapay zeka düşünüyor mu değil. Düşünmeye benzeyen hangi parçalar artık içeriden ölçülebiliyor?